Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde mavi, krem ve siyah olmak üzere 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerimiz ise 3 numara hanımlar. Hemen modelimi göstereceğim sizlere. İşte patiğimiz bu şekilde. Dikişsiz, çok güzel, şık, yapılışı da oldukça kolay bir model. Gördüğünüz gibi hanımlar patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Modelimiz böyle. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize burun kısmından başlıyoruz. Ön kısmını yapıyoruz. Ardından sağ ve sol kenarı yapıyoruz. Ardından tabanını ve arka kısmını örerek patiğimizi bitiriyoruz. Hanımlar bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize burun kısmından 5 ilmek olarak başlayacağız. Baştan sona haroşa örgü uygulaması yapacağız. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum hanımlar. 5 ilmeğimi atarak hemen başlayacağım. Mavi ipimle başlıyorum. Şu birinci ilmeğim. 2 3 4 ve şu da 5. ilmeğim. Buraya şöyle bir düğüm atacağım kenara. Şimdi hanımlar geri dönüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Bu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi tam orta ilmeğin sağından ve solundan artırmalar yapacağız hanımlar. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Bakın tam ortadaki ilmeğim burada. Buraya hemen bir artırmamı yapıyorum. Hanımlar burada hani orta ilmeği her defasında saymayın, kafanız karışmasın diye şöyle iplerle ayraç yaptım. Hani ip düğümleyerek, benim ayracım olmadığı için iplerle yaptım. Hemen orta ilmeğin sağına bir ayraç koyuyorum. Ortadaki ilmeğimi ördüm. Hemen ortadaki ilmeğimin soluna da bir ayraç koyuyorum. Ortadaki ilmeğimizi böyle daha rahat görebiliyoruz. Her defasında ilmek saymaya gerek kalmıyor. Ardından hemen bu kenara da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Şişimizde hanımlar böylece 7 ilmeğimiz oldu. 2 ilmek artırdık çünkü. Geri dönüyoruz. Arka yüzde artırma işlemi yok. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimi normal haroşa örüyorum. Ayracımı sağ şişime aldım. Mavi ilmeğimi örüyorum. Bakın ayracıma aktardım. İlmeklerimizi arka yüzde artırma yapmadan haroşa örüyoruz. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz. Yine orta ilmeğe kadar öreceğim. Bakın orta ilmeğime kadar ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Ayracımı sağ şişime aldım. Ortadaki ilmeğimi örüyorum. Tekrar ayracımı aldım. Ortadaki ilmeğimin soluna da bir tane artırmamı yaptım. Kalan 3 ilmeğimi haroşa örüyorum. Böylece 9 ilmeğimiz oldu. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde artırma yok hanımlar. Sonuncu ilmeği de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Yine ortadaki ilmeğime kadar öreceğim. Bakın ayracıma kadar ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Pembe ipi sağa aldım. Ortadaki ilmeğimi örüyorum. Yine hemen pembe ipi aldım sağa. Buraya da bir artırma yapıyorum. Orta ilmeğimin soluna. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Bu şekilde hanımlar 11 ilmeğimiz oldu. Arka yüzdeyim. Arka yüzde 11 ilmeğimin tamamını haroşa örüyorum. Şimdi hanımlar sonuncu ilmeğimi burada 11 ilmeğim vardı. İp geçişi yapacağım için örmeden alıyorum. Çünkü ip geçişinde ilk ilmeğimi öreceğim. Şimdi 11 ilmeğimiz var hanımlar şişimizde. Ve siyahımızı yapacağız. Bakın buradaki. Siyahı yapacağız. Şimdi siyah ipimi alıyorum.
İp geçişinde ilk ilmeğimizi örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi örmemiştim. Şimdi ip geçişimiz var. İlk ilmeğimi siyah ipim ile örüyorum. Artırmalara hanımlar yine devam edeceğiz. Hemen kenardan 2 ilmeğimi ördükten sonra siyah ipimin ucunu şurada bağlayacağım. Kendisine patiğimiz sökülmesin diye. İlmeklerimizi yine haroşa örüyoruz hanımlar. Ortadaki ilmeğime kadar. Bakın hanımlar, ayracıma kadar ördüm. Yine artırmamı yapıyorum. Ortadaki bir ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimi yine düz örüyorum. Tekrar şu ayracımı aldım. Hemen buraya bir tane daha artırma yapıyorum. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi de 13 ilmeğimiz oldu. Her artırmada ilmek sayısı ikişer ikişer artıyor. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Siyah ile bir diş haroşa yapacağız hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını haroşa yani düz olarak örüyorum. Yine ayracımı aldım. Ortadaki ilmeğimi de örüyorum. Tekrar ayracımı aldım. Kalan ilmeklerimi de haroşa örüyorum. Bu defa yine hanımlar bakın, siyahımı kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmeden alıyorum. Çünkü ön yüzde bakın bu defa kremimize geçeceğiz. Şimdi krem ipimi hazırlıyorum. İlmeklerimizi krem ile öreceğiz. İp renk değişikliği olsa bile artırmalar devam edecek hanımlar. Öncelikle yine şu kenar ilmeğimi örerek başlıyorum. İp geçişlerinde ilk ilmeği örüyoruz hanımlar. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra yine krem ipimin ucunda bağlayacağım. Artık aynı ipleri tekrar düğüm atmaya gerek yok. Ön bölümde aynı ipleri kullanacağız. Şöyle düğümümü attım. Tekrar ilmeklerimi öreceğim. Orta ilmeğe kadar. Bakın orta ilmeğime kadar ördüm. Ayracım çünkü var yanında, hemen oradan biliyorum. Hemen artırmamı yapıyorum. Ayracımı aldım yine sağ şişime. Ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. Hemen ortadaki ilmeğimin soluna da bir ilmek artırıyorum. Kalan ilmeklerimi haroşa örüyorum. Böylece hanımlar 15 ilmeğimiz oldu. Arka yüzdeyiz yine. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını normal haroşa örüyoruz. Sadece ön yüzde artırma yapıyoruz. Arka yüzde sadece haroşa örüyoruz ilmekleri. Artırma yok. Bu defa ip değişikliği olmayacağı için sonuncu ilmeğimi de ördüm. Çünkü krem ile 3 diş haroşa yapacağız. Bakın. Siyah ile 1, krem ve mavi ile 3'er diş haroşa yapacağız. Bu şekilde patiğimiz ilerleyecek. Tekrardan yine krem ipimle devam ediyorum. Aradaki ilmeğime kadar öreceğim. Hemen bakın hanımlar, ayracıma kadar geldim. Yine artırmamı yapıyorum. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Tekrar ortadaki ilmeğimin soluna da bir artırma yapıyorum. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Böylece 17 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde. Geri dönüyorum, yine arka yüzdeyim. Tekrar arka yüzde haroşalarıma devam ediyorum. Tekrar sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Bakın krem ile 2 diş haroşa oldu. Bir diş haroşa daha olacak şekilde yine öreceğiz hanımlar. Krem ile devam ediyoruz. Tekrar ortadaki ilmeğime kadar öreceğim. Bakın ayracıma kadar geldim. Hemen artırmamı yapıyorum. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Tekrar buraya bir tane daha artırma yapıyorum. Kalan ilmeklerimi haroşa örüyorum. 19 ilmeğimiz oldu hanımlar şimdi de. Bu şekilde. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak örüyorum. Tekrar şu ayracı aldım. Ayraçları örmeden aktarıyoruz hanımlar. Ayraçlardaki maksat ortadaki ilmeğimizin yeri belli olsun. Bu üçüncü diş haroşamızda hanımlar. Bu defa artık ön yüzde renk değişikliği yapacağım için krem ipimi sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi geri dönüyoruz. Bu renkli iplerimizin arasında, krem ve mavinin arasında birer diş siyah haroşamız var. Tekrar alttan siyah ipimi alıyorum şimdi. Burada bir diş haroşa olacak şekilde öreceğim hanımlar. Model aralarında birer diş siyah haroşamız var.
Yine ilk ilmeğimi örerek başladım. Tekrar ortanca ilmeğime kadar öreceğim. Hemen artırmamı yapıyorum. Ortanca ilmeğimi ördüm. Hemen ortanca ilmeğimin soluna da bir artırma yapıyorum. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Şimdi de 21 ilmeğimiz oldu. Gördüğünüz gibi ilmek sayıları her defasında artıyor. Geri döndük. Yine arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. Ön yüzde ip değişikliği yapacağım için bu defa yine sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. İp değişikliği yapacaksak eğer sonuncu ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın buraya bir diş siyah haroşamız oluştu. Tekrardan hanımlar bu defa aynı işleme devam edeceğiz maviyi kullanarak. Mavi ile devam edeceğiz. Hemen mavimi aldım hanımlar. Şöyle ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Tekrar ortanca ilmeğime kadar öreceğim hanımlar yine. Ortanca ilmeğime kadar öreceğim. Artırmalara da devam edeceğiz yine. Bakın ayracıma kadar geldim. Hemen artırmamı yapıyorum. Ortadaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar şu ayracı şişime aldım. Hemen buraya da bir artırma yapıyorum. Kalan ilmeklerimi haroşa örüyorum. Renk değiştire değiştire bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi örüyoruz. Ortadaki ilmeğimizin sağına ve soluna ön yüzde her defasında artırma yapıyoruz. Şimdi geri döndük yine arka yüzde ilmeklerimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri döndüğümüzde hanımlar bakın burada bir diş haroşamız oluştu mavi ile. Burada hanımlar tekrar mavi ile 3 diş haroşamızı oluşturacağız. Hemen model üzerinde göstereyim ama her defasında ön yüzde artırmalara devam edeceğiz. Bu ortadaki bir ilmeğimizin sağına ve soluna artırmalarımızı yapacağız hanımlar. 3 diş haroşa olduktan sonra mavi ile araya tekrar bir diş haroşayı siyah ile yapacağız. Ardından krem ile 3 diş. Sonra bir diş siyah ile, sonra 3 diş mavi ile, bir diş siyah ile, 3 diş krem ile. Bu şekilde yapacağız hanımlar ve her defasında ilmek sayıları artacak. Ta ki biz bu işleme şişimizde 51 ilmeğimiz olana kadar devam edeceğiz. Zaten sonuncu modelim krem ile oldu. Kremin 3. dişinde zaten ilmek sayılarımız 51 oluyor hanımlar. 51 ilmek oluyor. Şöyle hesaplayacak olursak da bakın burada 1 mavi, 2, 3 mavi. Kremi de sayacak olursak 1, 2, 3. Bu şekilde toplamda 6 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane modelimiz var. 3'ü mavi, 3'ü krem ile. Bu şekilde hanımlar patiğimizin ön kısmını şişimizde 51 ilmeğimiz olana kadar tamamlayalım. Gelelim ardından birlikte devam edeceğiz patiğimize. Evet hanımlar toplamda 51 ilmeğim olana kadar patiğimi ördüm geldim artırmalarımı yaptım. Toplamda buraya bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model kurdum. Şimdi hanımlar artık artırma yapmayacağız. En son siyah ipimi alıyorum. Bakın en son şu bölümdeki siyahımızı yapacağız. Artırma yapmadan hanımlar ilmeklerimizi siyah ipimiz ile yine haroşa olarak öreceğiz. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra artık şuradan krem ipimi de keseceğim. Çünkü artık devamında siyah ile devam edeceğiz. Şöyle krem ipimin ucunu siyahıma düğümlüyorum patiğimiz sökülmesin diye. Artık bu bölümde tamamen siyah ile devam edeceğiz patiğimize. Hanımlar hiç artırma yapmadan 51 ilmeğimiz vardı. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar bu şekilde. İşte orta bölümde de yine bakın ayraçları kaldırdım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizin hepsini haroşa yani düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde yine haroşaya devam edeceğiz. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 19 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Bakın şu kenar ilmeğimi aldım 1. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19. Bakın şu kenardan 19 ilmeğimi ördüm. Şu kenarımızın 19 ilmeği oluyor. Orta kısımda da hanımlar kesim yapacağız. Ortadan da 13 adet ilmeğimi keseceğim şimdi. İlmekleri ikişer ikişer toplayarak kesimimi gerçekleştiriyorum. Çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Bakın şu birinci kesimim. Şu ikinci kesimim. 3, 4, 5, 6, 7. Şu 8. Şu 9. ilmeğim. Şu 10. 11, 12, 13. Tam orta kısımdan hanımlar arka yüzde bakın 13 ilmeğimizi kestik. Buraya 19 ilmek örmüştük. 13 ilmek kestik. Şimdi burada da 19 ilmeğimiz kaldı. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bir ilmek de burada 19. Hanımlar artık bu 19 ilmek üzerinden ilmeklerimizi öreceğiz. Hanımlar bu aşamada şu aynı şişle devam edebilirsiniz. Ya da yedek şişiniz varsa ilmekler bu şişte beklesin. Bir diğer şişe alarak şu kenara örmeye devam edebilirsiniz. Kesim yaptım, en son ilmeğim vardı. Bunu şişime aldım. Kalan ilmeklerimi normal haroşa olarak örüyorum. Dediğim gibi şuradaki şişle de buradaki ilmekler örülebilir hanımlar. Şimdi sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri döndüğümüzde hanımlar bakın patiğimizin şekli ortaya çıktı. Şöyle bir göstereyim size. Bakın açıldı, şeklimiz ortaya çıktı. Patiğimizin şu tam orta bölümü oluyor. Şu bölüm, şu sağ kenarımız oluyor. Şu tarafta sol kenarımız oluyor hanımlar. Gördüğünüz gibi desenimiz böyle. Şurası sağ kenar oluyor. 19 ilmek, şurası da sol kenar. Yani patiğimizin şu kenarları oluyor. Şimdi bu kenarlarını yapacağız hanımlar 19 ilmek ile. Şimdi ilk haroşamızı yapalım hanımlar birlikte. Şimdi bu sağ tarafı örüyoruz. Sol taraftaki ilmekler bekleyecek. Yine ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak örüyorum. Hani başta da dediğim gibi patiğimizde baştan sona kadar tamamen haroşa örgü uygulaması yapıyoruz. Yine sonuncu ilmeğimi ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Hem ön hem arka yüzde düz örgü örüyoruz. Bir diş haroşa düşüyor hanımlar. Tekrar sonuncu ilmeği de ördüm. Geri dönüyoruz hanımlar. Geri döndüğümüzde şöyle baktığımızda siyahtan çok net görünüyor mu bilemedim ama şurada bakın 2 diş haroşamız görünüyor. 2 diş haroşamız. Ben bu patiğimin şu kenarına hanımlar bu bölüme toplamda 22 sıra 22 diş böyle siyah haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Şimdi zaten 22 diş haroşamı öreceğim, geleceğim. Sonrasında sizlere mezura ile ölçüyü de vereceğim. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu sağ kenarını örelim, gelelim. Ardından sol kenara geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin bu sağ kenarını gördüğünüz gibi ördüm, geldim. Burada 22 diş haroşam var şimdi. Sizlere bu bölümde şöyle mezura ile ölçüyü de vereceğim. Hemen şu kenardan tutuyorum hanımlar. Şu bakın. Şuradan tutuyorum, boy ölçüsünü veriyorum. 19 santim olarak örmüşüm. 19 santime geliyor 22 diş haroşa yapınca. Ölçülerinizi ona göre haroşa sayısını ayarlayabilirsiniz. En son 22 diş haroşam olduktan sonra ön yüzde ilmeklerimi yine ördüm. Sağ kenarda arka yüzde kesimimizi yapacağız hanımlar. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak gevşek bir şekilde kesiyorum. Gevşek kesmemiz önemli. Şöyle ki patiğimizin arkasını yaparken bu kesim yaptığımız ilmek yerlerinden tekrardan ilmekler çıkararak arkasını öreceğiz. Bakın şu bölümlerden bahsediyorum. Bu nedenle biraz gevşek, rahat bir kesim yapalım. İkişer ikişer ilmeklerimi kesiyorum. Bu şekilde. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Buraya şöyle 2 tane bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Sağ kenarımızı böylece tamamladık hanımlar. Şimdi sol kenara başlayacağız. Hemen şu ön yüzde buradan ipimi ekleyerek sol kenarımı da öreceğim. Burada da yine 19 ilmeğimiz vardı.
Bu 19 ilmeğimiz üzerinden yine haroşalarımızı öreceğiz hanımlar. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu kendine bağlıyorum. İlmeklerimi sırasıyla örüyorum haroşa olarak. Sol kenarı yapıyoruz hanımlar şu anda. Sonuncu ilmeğimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi haroşa yani düz olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi döndüğümüz anda hanımlar burada da bakın 1-2 diş haroşamız oldu. Sağ kenara 22 diş haroşa yapmıştım. Buraya da aynı sayıda yapmam gerekiyor. Çünkü kenarlar eşit olacak. Şimdi buraya da hanımlar sağ kenara kaç sıra haroşa yaptıysak aynı sayıda haroşalarımızı sol kenara da yapalım gelelim. Ardından patiğimizin tabanına geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarında tamamladığım 22 sıra haroşamı ördüm. Sağ kenarda arka yüzde kesim yapmıştık. Şimdi sol kenarda aksine ön yüzde kesimimizi yapacağız. Yine gevşek bir şekilde kesimimizi yapıyoruz hanımlar. İlmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerimi toparlıyorum. Son bir ilmeğim kaldı, onu da kestim. Böylece hanımlar patiğimizin bu üst bölümlerini tamamladık. Şimdi ipimizi kesmeden hemen patiğimizin bu taban bölümüne geçeceğiz. Şimdi hanımlar aynı iple buradan ilmek çıkaracağız. Şöyle bir miktar daha uzun 25 santimlik bir şiş kullanacağım. Dileyen misinalı şiş de kullanabilir. Dileyen 35 santimlik şişlerini de kullanabilir. Bu şişimle bu kenarlardan ilmekler çıkaracağım. Hemen şu kenardaki bir ilmeğim duruyor. Bu bir ilmeğimi çişimi aldım. Sırasıyla bakın şu kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkartıyorum. İlmeğin iki kanadına birden giriyorum hanımlar. Bu şekilde. İlmeklerimizi çıkartıyoruz. 6 ilmeğimiz oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Devam ediyorum. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Şu burun kısmından da yine ilmekler çıkartmaya devam ediyorum. 47, 48, 49. Bakın diğer tarafa geçtim. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Sırasıyla hanımlar kenar ilmek yerlerine girerek böyle ilmekler çıkartıyoruz. Şu 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, şu 68. ilmeğim. Şu 69, 70, 71, 72, devam ediyorum. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90. Devam ediyorum. 91, 92, 93, 94, 95 ve en son şu kenara da girerek bir ilmek çıkartıyorum. 96. Toplamda hanımlar bir uçtan diğer uca 96 adet ilmek çıkarttık. Düz şiş kullandığım için burası karışık duruyor ama örünce açılacak zaten. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. 96 ilmeğimizi çıkarttık. Diğer şişimi alıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hanımlar ilmeklerimizi bu aşamada sıra sonuna kadar normal haroşa yani düz olarak öreceğiz. Bu şekilde. Hepsini sırasıyla düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa yani düz olarak örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz. Artık taban bölümüne başlıyoruz. İlmeklerimizi çıkarttığımıza göre. Şişimizde 96 ilmeğimiz vardı. Şu burun kısmından 8 ilmek ile başlayacağız. Şişimizde 14 ilmek olana kadar yanlardan ilmekler alacağız. Orta kısmı hanımlar burun kısmına 8 ilmek ayırdığımızda 96'dan 8'i çıkartınca geriye 88 ilmeğimiz kalıyor. 88 ilmeği de iki kenara eşit paylaştırınca yanlara da 44'er ilmek düşüyor. Öncelikle hanımlar ön yüzdeyim. Bu ilk kenardaki 44 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ve 44. Sağ kenardaki 44 ilmeğimi ördüm hanımlar. Burun kısmı için şimdi de 8 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 44 ilmek kenar için ördüm. 8 ilmek de burun kısmı için ördüm. Saydığımızda burada da 44 ilmek kalıyor hanımlar. Şimdi 8 ilmek ördükten sonra şişimden bir ilmeği daha örerek ekliyorum. Burada 9 ilmek oldu. Şimdi geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tabanda 9 ilmek vardı. 9'u ördüm. Şişimden bir ilmek daha örerek ortaya ekledim. Ortada 10 ilmeğimiz oldu böylece. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımda 10 ilmeğimiz vardı. 10 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şişimden bir ilmeği yine örerek ortaya ekledim. Ortada 11 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmeğimizi öreceğim öncelikle. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine yan taraftan bir ilmek ortaya ekledim. Orta kısımda 12 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. Ortadaki 12 ilmeğimi öreceğim. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bir ilmek de örerek yine ekledim. 13 oldu. Taban 14 olana kadar devam edeceğiz bu işleme. Yine ipim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Buradaki 13 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve yan taraftan bir ilmek de alarak ortaya ekledim. 14 ilmek oldu. Artık tabanımız hanımlar yani bu bölüm 14 ilmek olarak örülecek. Kesimlerimize bu aşamada başlayacağız. Şimdi hanımlar yine ipimiz karşıda. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 13 ilmeğimizi öreceğiz. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
14. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alacağız. İkisini keseceğiz. 13 ilmek ördük. 14. de kesim yaptık. Şimdi kesimden sonra geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar 13 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmeği örerken yine yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. 13 ilmek örüyoruz hanımlar. 14. de kesimimizi yapıyoruz. Artık bu aşamada bakın kesimden sonra geri döndüm. Her defasında ilmekleri saymamıza da gerek yok. Şöyle baktığımız anda bu orta bölümle yanlar arasında zaten şöyle ayrık bir görüntü oluşuyor. Bu aşamada şu tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu ilmekte kesimi yapacağız. Şimdi saymadan yapalım. Bakın ipim karşıda. İlkini örmeden aldım. İlmeklerimi örüyorum tabanda son bir ilmek kalana kadar. Bakın hanımlar tabanda şöyle bakın ayrık yere geldik. Son bir ilmek kaldı. Bu ilmeği örerken yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döndük. Yine bakın şöyle açtığımız anda bu taban bölümle yan arasında bir ayrık görüntü var. Burada yine ipim karşıda. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim tabanda. Bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesim işlemi 14 ilmek üzerinden bu şekilde yapılacak hanımlar. Tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu ilmeği örerken kesimimizi yapacağız. Şimdi biz bu kesme işlemini hanımlar sağ ve sol şişimizde yani burada ve burada son 3 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Yani şişimizin iki ucunda 3'er tane ilmek kalacak. Şimdi hep birlikte sağ ve sol şişimizde son 3'er ilmek kalana kadar patiğimizin tabanını sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar patiğimin tabanını ördüm geldim ta ki sağ ve sol şişimde kenarlarda 3'er ilmeğim kalana kadar. Şimdi topuk bölümünde de bazı kesimlerimiz olacak. Bu aşamada yine ipim karşıda ilkini örmeden aldım. Tekrar tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın şu anda ön yüzdeyiz. Bakın burada sonuncu ilmeğim kaldı. Bu sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Kesimden sonra geri dönüyorum. Bakın şu kenarda da 2 ilmeğimiz kaldı. İpim karşıda ilkini örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Hemen ikinci ilmekten sonra öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum hanımlar. Bakın burada ilk kesimimizi yaptık. Şöyle baktığımız anda tabanda son 4 ilmek kalana kadar öreceğiz. Kenardaki 3 ilmeği saymıyoruz tabanda. Tabanda son 4 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın son 4 ilmeğim burada. Bu öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Yine burada da kesimimizi yaptık. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Sonuncu ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Geri döndük hanımlar. Yanlarda 2'şer ilmek kaldı. Yine ipim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim yine. Bakın tabanda son bir ilmek. Şişimden de bir ilmek alarak ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. İkinciyi ördüm. Ardından öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Şimdi şu tabanda 4 ilmek kalana kadar öreceğiz hanımlar yine. Bakın 4 ilmek. Şu öndeki 2 ilmeği yine kesiyorum. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Sonuncu ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Yanlarda birer ilmek kaldı. Son kez kesimlerimizi yapacağız. Tekrar tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Bakın tabanda son bir ilmek kaldı. Bu şişimde kalan son ilmekle birlikte ikisini kesiyorum. Geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinciyi ördüm. Ardından öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Tekrar tabanda son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın burada son 4 ilmeğim var. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm ve sonuncu ilmeği örerken şişimdeki ilmeği de alıyorum. İkisini kesiyorum. Evet hanımlar taban kesimini yaptık. Şişimizde şu an sadece 8 ilmek kaldı ve biz bu 8 ilmek üzerinden patiğimizin şu arka bölümünü öreceğiz. Şimdi yapacağımız işlem şu. Yine ipim karşıda ilkini örmeden aldım.
Hanımlar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Arka bölüme geçtik. Bakın son 2 ilmeğimi kesiyorum. Şişte 7 ilmek kaldı. Arka 8 ilmek olarak örülecekti. Bu aşamada hanımlar bakın şu kesim yaptığımız yerlerimiz var. Burada bakın ilk kenar ilmek yerim. Burada hemen siyah olduğu için çok görünmüyor ama anlatmaya çalışacağım. Şuradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek 1 adet ilmek çıkartıyorum. Yeniden 8 ilmeğimiz oluyor. Bu şekilde hem patiğimizin şu arka bölümünü örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttım kenardan, geri dönüyorum. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. Yeniden son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın son 2 ilmek. İkisini kesiyorum. Bu kenardan ilmek çıkartırken hanımlar arkadan girip şöyle de ilmek çıkartılabilir. Fakat öyle zorlananlar geri dönecekler sağ kenar için. Ve buradaki bakın ilk kenar ilmek yeri hemen şurada. Hemen şöyle şurada. İlmeğin 2 kanadına girerek hemen buradan da şöyle ilmek çıkaracaklar. Tekrar 8 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arkası böyle örülecek. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeğimi kesiyorum ve bir sonraki kenar ilmek yerine girerek yani şuraya. Dediğim gibi siyah olduğu için görünmüyor ama sırasıyla kenar ilmek yerlerine giriyoruz. Bakın hemen şuraya. Buraya girerek şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim yine. Son 2 ilmeği kesiyorum. Geri döndüm. Burada ön yüzde ilmek çıkarıyordum. Burada da yine sıradaki kenar ilmek yerim. Bakın yeri belli. Hemen şurası. Buraya girerek şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Burayı biraz sıkı kesmişim. Şöyle tığımdan yardım alacağım. Şöyle. Buradan da yine ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arkası böyle örülecek hanımlar. Biz bu işleme bakın burada son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bu uca kadar patiğimizin arkasını 8 ilmekle böyle öreceğiz. Şimdi hep birlikte patiğin arkasını tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm ve geldim. Artık bu ilmeklerimizi kesiyoruz. İkişer ikişer toplayarak yine ilmeklerimi keseceğim. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kesiyorum. Bu aşamada burada tümsek bir görüntü oluşmasın diye şöyle tığım ile dibine batarak şöyle sık iğne yöntemiyle şöyle dibine batarak burayı düzleştiriyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim hanımlar. Bir de patiğimize kenar oyası yapmıştım. Şimdi nasıl yaptığımı da size göstereceğim. Şöyle güzelce ipimizin ucunu gizliyorum. Şöyle. Normalde hanımlar patiğimiz bitti. Şeklimiz bu. Bakın şöyle kenar ayağım var. 2 sıradan oluşan. İlk sırasını krem ipim ile yaptım. İkinci sırasında da mavi ipimi kullanacağım. Öncelikle şöyle siyahımızda artık işimiz kalmadı. Krem ipim ile şöyle bir tane bir zincir oluşturacağım hanımlar. Şöyle bir ilmek oluşturacağım. Şöyle. Buraya ilk patiğimizi bitirdiğimiz yerden şuradan sabitleyerek ilmeğimi buraya sabitliyorum. Hanımlar kenar ayağımızın ilk sırasında sık iğne yöntemi uyguluyoruz. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine batarak sık iğnemi yapıyorum. İlmeğin 2 kanadına birden giriyorum hanımlar. Bu şekilde. Kenar ilmek yerlerine girerek sırasıyla böyle sık iğnemizi yapıyoruz. Çok sıkı yapmayalım hanımlar. Çünkü patik ayağımıza olsun. Boğaz kısmı gerilmesin. Biraz esnek. Elinizi biraz serbest tutun. Bu şekilde hanımlar sık iğnemizi yapacağız. Biz bu işleme şurayı tamamlayacağız. Bakın üst bölümde şöyle tümsek bir görüntü var. Buralarda da yine sırasıyla kenar ilmek yerlerine batarak yapacağız. Tekrar dolanacağız. Şu ilk başladığımız yere kadar sık iğnemizi yapacağız. Şimdi hep birlikte sık iğnemizi ilk başladığımız yere kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar sık iğnemi yaptım geldim. Bir tane zincir çekip krem ipimi keseceğim. Şimdi de maviye başlayacağız ama öncesinde şu krem ipimin ucunu da şu ilmek aralarından girerek bir gizleyeceğim. Bu ilmek ipuçlarını mutlaka gizleyelim hanımlar. Çünkü patiğin içinde çok çirkin bir görüntü oluşturur bunlar. Böyle sökük bir hava verir. Bu nedenle mutlaka gizleyelim. Evet.
İlk sıramızı yaptık. Şimdi ikinci sıramızı mavi ipimizle yapacağım ben. Şöyle bir ilmek oluşturuyorum yine. Bu bitirdiğimiz yerden itibaren şöyle batarak buraya bir ilmeğimi sabitliyorum. Bu defa da ters sık iğne yöntemi uygulayacağız. Yani geri geri gideceğiz. Bakın bir gerideki krem sık iğnenin içine girerek bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topladım. Yine bir gerideki krem sık iğnenin içine batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeği topluyorum. Geri geri giderek ters sık iğne yöntemiyle kenar oyamızın ikinci sırasını yapıyoruz hanımlar. Yine bir gerideki krem sık iğnenin içine girerek ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Bakın yine bir geriye girdim. Oradan ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Ters sık iğne yöntemi deniyor buna. Hanımlar bu şekilde bu bölümleri, bakın şu krem yaptığımız bütün bu bölümleri hepsini sırasıyla, bakın sık iğnelerin yerleri belli. Bakın şu aralar, şuralar. Buralara batarak yine bu ilk başladığımız yere kadar kenar oyamızı tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı yine yaptım geldim. İlk başladığım yere kadar getirdim. En son yine buraya da bir tane zincirimi çekip artık ipimi kesiyorum. Hemen bu mavi ipimin ucunda gizleyeceğim. Patiğimizi manken ayağımıza giydirelim. Ayaktaki duruşuna da birlikte bakalım. Şöyle güzelce tertemiz olsun hanımlar. Böyle gizleme işlemine önem verelim. Evet. Kenar ayağımızı tamamladık. Patiğimizin duruşu hanımlar şöyle hemen göstereyim. Bakın. Patiğimizin duruşu bu. Haroşa örgü olduğu için gördüğünüz gibi çok esnek, ayağı sarıyor, ayağı rahat oluyor. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte ayakta da ayaktaki duruşuna da bakalım. Dikişsiz olması itibariyle de hanımlar ayakta hiç rahatsız edici bir durumu olmuyor. Çok rahat oluyor. Bu nedenle ben iki şiş patiklerimde genelde bir dikişsiz modelleri tercih ediyorum. Dikişli modelleri sevmiyorum. Tavsiye de etmiyorum. İster istemez dikişler ayağı rahatsız ediyor. Batabiliyor. Evet hanımlar, hemen patiğimi şöyle göstereyim. Bakın ayaktaki duruşu bu şekilde. Yandan duruşu. Patiğimizin tabanı şöyle bir düzelteyim hanımlar. Düzgün giydirilmiş mankenime. Bakın tabanımız. Patiğimizin arka bölümü bu şekilde. Kenarları, yanları. Hoş, güzel, şık bir patik oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.